zamandır buluşmak istediğim biriyle beraberim. Sevgili Murat Alptekin. Onun da YouTube kanalı var ve Instagram var. Mr. Wild Nature diye. Hemşerim, Karadenizli ve Türkiye'de de mükemmel bir barınak kurmuş. Benim şu ana kadar gördüğüm en detaylı, en güzel barınak. Sağ olsun beni kabul etti. Bana güvendi ve yerini gösterdi. Ondan bugün öğrenecek çok şeyimiz var ve çok güzel bir video olacak bugün. Hadi içeri girelim. Ama bu da güzel gece uyurken. Yoksa her şey ahşap doğal yani. Doğadan. Şöyle geçelim. İnanılmaz gerçekten. Buranın en güzel yanı bu. Güneş almıyor. Yapraklar, evet. Dallar. Doğal barınak. Doğal barınak. Benim dünyam burası. Çok güzel bir dünya var. Ellerine sağlık. Gerçekten harika olmuş. Ya tabii videodan ben daha önce izledim ama yani bu kadar detaylı görünce daha güzel. Olduğunu daha hissediyorsun o doğallığı. Şurada herhalde yatak odası yaptın kendine. Buranın yatak odasıydı. Değiştirdim. Yani biraz basık geldi. He. Şuraya koydun. Orada yaptım kendim. Hamakta yatmaya başladım. Bakalım buraya da. Çakallar falan rahatsız edince aslında bir zararı yok bana ama tabii ki. İster istemez bir sorumluluğum var. O yüzden kendimi güvende hissetmek için buraya yattım. Burada çok rahat uyku tulumu atıp çok rahat bir hafta boyunca kaldığım da oldu. Gündüz çalışıyorum. Bir hafta boyunca. Tabii pandemi döneminde işler kapalıydı. Yani iş yeri kapalı olunca sürekli buradaydım. Ben buraya nasıl başladığımı söyleyeyim. Tamam. İstersen. Burada kesinlikle ağaç yoktu. Açık alanı belirledik. Yani nerede barınak yapabilirim. İşte buraya yürüdük, geldik. Açık alanı buldum. İşte rüzgarı hesapladım. İşte nerede rüzgar. Çünkü evet. Rüzgar benim için çok önemli. Yani insanı çok yorar. Burayı belirledim. Önce dikenleri temizledim. Buradan başladım. Evet. Önce ateş çok önemli benim için. Gece gündüz ateşimi yakarım. Şöyle değil mi? Ateş doğadaki televizyon ve radyodur. Kesinlikle. Sesi, görüntüsü aynen. Geçen gün yine bir kitap okuyordum. Orada diyor ki işte ateş diyor bizim ısınmamızı sağlıyor. Ateş bizim uyumadan önce entertainment yani televizyon gibi hani izleyerek uyumamızı sağlıyor. Kesinlikle. Etrafında oturursak sohbeti uzatıyor. Bizi hayvanlardan koruyor. Koruyor derken hayvanlar bize bir şey yapmıyor ama en azından insanın nerede olduğunu gösteriyor hayvana ve hayvan oraya yaklaşmıyor. Kesinlikle. Ondan sonra yemeğimizi yapmaya yarıyor. Kahvemizi, çayımızı içmemize yarıyor. Sabah uyandığımız zaman da kahvaltımızı edeceğimiz zaman böyle güne başladığımız zaman tekrar harlayıp tekrar güne başlamamızı sağlıyor. Yani aslında ateş buradaki her şey değil mi? Her şeydir. Tamam. Benim için her şeydir. Aynen. O yüzden çamurla başladım. Tabii o zaman dere akıyordu burada. Evet. Dere aktığı için burada çamurla bak bu çamur 3 yıllık anca yıkılmaya başladı. Evet. İçinde kesinlikle taş ve hiçbir şey yok. Yakarak ısıl işlem görevi gördü. Evet. Yakarak sertleşti, kaya gibi oldu. Buradan başladım. Ondan sonra ne yapabilirim? Kendi ruhuma göre böyle bir plansız geldim kesinlikle. Evet. Odunlardan başladım. Böyle bir barınak yapayım dedim. Doğal. Bu barınakların da şöyle bir özelliği var. Anlatırım. Çantamızı çıkaralım mı bu arada? Çıkaralım. Aynen. Evet. Çantamızı çıkaralım. Şimdi bu barınak yaklaşık hiç abartmadan söyleyeyim 20 yıl daha durur. Niye? Evet. Çivi yok. Geçmeli sistem mi? Geçmeli sistem çünkü burada şu an görüyorum şurası bak. Evet. Odunla çakarak geçmeli sistem yaptım. O yüzden çok sağlam. Şişince biliyorsunuz zaten. Şişince hiçbir esneklik olmuyor. Genelde İskandinav ülkelerindeki tomruk evler de hiç çivi kullanmadan yapılıyor. Ben de onları şimdi bu ara araştırıyorum. Dediğin gibi yani herhalde önce bir geçmeli sistem yapıyorsun. Sonra zaten bu genleşince çok sağlamlaşıyor değil mi? Kesinlikle. Ondan sonra işte ne yaptım? Bu odunu buldum. Yakacağıma değerlendirdim. Tek parça. Tek parça. Baktım buna ne olur? Bu olur. Abi inanılmaz bir hayal gücü. Ondan sonra geliştirdim. Bana mutfak lazım dedim. Mutfak yaptım. Kendime. Mutfak tezgahı yaptım daha doğrusu. Ondan sonra el işleri geliştirmek için bir mengene lazım oldu. Kendim yaptım bunu mesela. Mengene sistemi yaptım. Bu şekilde. Yani burada kullanmam gerekiyordu. Şimdi mengene sistemi buraya sıkıştırarak odunlar kestim veya işte bardak yaptım. Sen çıtayı o kadar yukarı çıkarttın ki. Ben şimdi barınak videosu falan daha yapmam. İzleyenler seni beraber çok sevecek. İnşallah. Çok sevinirim. Seninle bu işi yapmak gurur yani. Çünkü sen çok tecrübelisin gerçekten bu konuda. Bu işler ne yazık ki okuyarak, izleyerek öğrenilmiyor. Kesinlikle. Ben tabii bu konuda çok okuyorum, izliyorum, araştırıyorum ama şunu anladım. Doğada zaman geçirmen ve kilometrenin olması gerekiyor. Başka türlü olmuyor. Kesinlikle. Ama tabii okumak fikir veriyor. Kirlenmeden, elini balta tutmadan, eline diken batmadan olmuyor. Bir de kendi isteklerin doğrultusunda çıkıyor bunlar. Mesela bu mengene benim planımda yoktu ama şimdi baktım olmuyor. İşte bardak yapıyorum, tutamıyorum, edemiyorum. Ne yapayım? Odunlarla mengene yapayım dedim. Mengene yaptım da işimi gördü. Vallahi helal olsun. Burada da bardaklarım var herhalde.
kirlenmesin diye acayip bir sistem yapmışsın. Aynen, kirlenmesinden ziyade doğru ters çeviriyoruz. İşte Evet. gelme bir de kimin bardağı nerede olduğu, mesela bugün siz çay içeceksiniz. Evet. Burası benim diyorsun. Senin oluyor. Ya bir daha bardak karışma olayı olmuyor. Burası senin, benim, o şekilde. Vallahi harika ya. Güzel yaptım. Ondan sonra bu buranın simgesi. Tek renk katan sandalyem Evet. bu. Harika. Bu buranın simgesi hiç değişmiyor. Burada hiçbir şey eve götürmüyorum. Her şey sabit. Yani arkada küçük bir mutfağım var. Yiyeceğim, işte kap kaçanak hepsi burada. Kendime ne yaptım? Ya loje bile yapmışım. Aynen. İşte bardağımı koyacak yer eksik hissettim. Misafir gelirse dedin. Yok yani kendimce yaptım. Misafir gelirse. Şimdi bardağı elde tutmak olmuyor. Şimdi masa koysam böyle kendimce böyle bunları yaptım. Bu buranın minyatürüydü. Bütün detaylar vardı. Vardı ha bütün detaylar. Tabii bütün detaylar. Oturağından, fırınından. Ondan Eline- sonra fırın eline yaptım sağlık. kendime. İşte Taş fırına. taş fırın yaptım. Yani en azından sıcak orada Tabii. pizza falan yaptırdık bilmem neler. Doğal tablom. Vay. Bakar mısınız ya doğal tabloya? Abi bu nasıl güzel bir şey ya. Gerçekten eline sağlık. Yani buraya geleceğim zaman buranın harika bir yer olduğunu tahmin ediyordum ama gerçekten şu an hayalimin çok üzerinde burası. Sevindim. Eline sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Yani bir ev yapmışsın, sanatını da koymuşsun yani. Zaten her yer sanat eseri ama burada da bir tane sanat eseri var. El arabası. El arabası var. Niye yaptım? İşte bu da ihtiyaç doğrultusunda. Taş, işte buraya bu kuzinadan önce taş fırın yapmaya, yani taştan bir fırın yapmaya düşünüyordum. Evet. Şimdi taşımak da olmuyor. Taşlar burada. Dedim hem meşgalem olur. El arabası yaptım. Bütün taşları ona taşıdım. Yani yoldan buraya kadar taşları taşıdım. Burayı bir kişi buldu. Tamam. Onu da bana ulaştı bir şekilde. Buraya şimdi o da benim gibi doğada yürüyen, işte Evet. meditasyon yapan bir arkadaşımız. Sonradan ben buraya geldiğimde aynı çakıştık burada. Abi diyor ben buraya geldim diyor. Ama kaçtım diyor. Neden dedim? İşte kuru kafalar, bilmem ne var falan derken o yüzden biraz daha geliştirdim işte. Bunu Bolu'dan getirdim. Yani doğada bulduğum her şeyi getireyim. Bir odun bulurum. Şekli görürüm. Bu şekilde ne yapabilirim? Mesela orada Acayip. yılan şeklinde bir odun vardı. Hemen koydum. Evet. Yani burası benim huzur evim derler ya, huzur evim. Eline sağlık, koluna sağlık. Bahçem var. Yani büyüdüğünü görmek. Evet. Yani ektiğim bir şeyin büyüdüğünü görmek, mesela fasulye var. İşte salatalık var. Koparırsın. Çilekler vardı, aldım onları. Biberlerim oluyor. İşte büyüdüğünü görmek, yoksa yemek bir şey değil yani. Küçük bir bahçe ve Küçük bir bahçe, döndürmenin aynen. sebebi de hayvan gelirse korumak amacıyla. Bunu da komple hepsini, yani içini kazmayı, hepsini kızıma yaptırdım. Öyle mi? Tabii yani toprakla bütünleşsin, toprakla Kaç yaşında? 8 yaşında Allah başlasın. şimdimize. Hepsini kendi yaptı. O gün tablet, televizyon, internet hiçbir şey yok. Ya. Sabah 8, akşam 9. Gün boyu bunun içindeydi. Burası muhteşem bir yer. O zaman şöyle bir plan yapalım mı? Eğer izin olursa ben biraz yanında ekipman getirdim. Beraber ateşte bir yemek yapalım. Yapalım. Bir yemek yiyelim burada. Çayımızı Çay demleyelim. kahve demleyelim. Sohbet edelim. Tamamdır. Ondan sonra eğer burada yapmak istediğin bir eksik bir iş varsa biz gitmeden yardımcı olalım. Elimizden geldiğince ne istersen ya da başka bir gün gelip yaparız ama en azından bizim de katkımız olsun, bir çorba tuzumuz olsun. Belki Sevinirim. insan gücümüzle yardımcı oluruz. Kesinlikle. Sonra da bugün burada kalmayacağız. Güzel bir şekilde yürüyüş yapar. Günümüzü bitirir. Ormandan çıkarız. Ama uzun zamandır ormana gelmiyordum. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü ormanda şöyle bir şey var. Tabii sen benden çok daha uzun yıllar ormanda geçirdiğin için aslında senin duygularına da belki tercüme alıyorum. İlk başta gittiğiniz zaman hoşunuza gidiyor ama sonra bir alışkanlık yapıyor bu. Belki çok garip geliyor size. Sonra alışmaya başlıyorsunuz. Sonra da çok büyük bir alışkanlık oluyor. Yani bir şekilde oraya gitmek istiyorsunuz. Tabii sendeki alışkanlık benimkinden öte. Sen diyorsun ki ben işte hep buraya geliyorum falan. Aynen. O yüzden arkadaşlar bizim geldiğimiz yer burası olduğu için, atalarımızın da yaşadığı yer burası olduğu için buraya hiçbir zaman gelmesek bile bir süre sonra içgüdüsel olarak burayı hemen kabul ediyoruz. O yüzden Kesinlikle. mutlaka doğaya gitmesiniz. Belki senin seviyende yapmaları çok zor. Ama en azından ufak kamplarla başlarsanız onun zaten mutlaka gerisi gelecektir. Bana güvenin. Şimdi sohbetimizi ettik. Muhabbetimizi ettik. Evet. Mekanı tanıttım. O zaman işe başlayalım. Evet, ne yapalım Bence. şimdi? Yemek mi yiyelim? Önce bir odun içine girelim. Tamam. Odunlarımızı bulalım. Tamam. Kuru odunlarımızı bulalım. Ateşimizi yakalım. Yemek işi sende. Tamam. Ateşten sonra her şey...
hazırlıklı geldim. Yemeğimi getirdim. Yeni kaplarım var. Onları da getirdim. Çocuk gibi heyecanlıyım bu konuda. İlk defa deneyeceğim. Murat Aytekin bize kapısını açtı. Biz de ona böyle güzel bir yemek yaparak burada keyifleneceğiz. Ondan sonra da belki güzel bir yürüyüş yaparız. Ve günü bitiririz ama uzun zamandır ateş yakmamıştım. Şu an inanın bana kendimi böyle çocuk gibi şen hissediyorum. Çünkü ormanda gelip ateş yakmak, düzenek yapmak, üzerine çay koyup içmek, şu anda bunu normalde yapan insanlar ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Belki tebessüm ediyorlar. Ama denemeyenler için söyleyeyim. Mutlaka hayatınızın bir döneminde bunu deneyin. Gerçekten evdeki konforunuzun dışına çıktığınız zaman kendinizi ormanda çok iyi hissediyorsunuz. Şimdi ben hazırlıklı geldim. Kaplarımı çıkartayım. Makarna yersin değil mi? Tabii ki, neden olmasın. Sen yaparsan yeriz. Tamam. Yapacağım. Evde hiç yemek yapmıyorum ama eşim bana kızıyor diyor. Kampa gittiğin zaman Aynen. Yemek yapıyorsun, evde hiçbir şey yapmıyorsun diyor. Aynen. Ben de diyorum ki yani ne yapacak bir şey yok. Orada sen yoksun. İşte burada temizlik yaptım, bazen görüyor işte etrafta, evde ne yapıyorsun? Aynen. Yemek yapıyorum, evde ne yapıyorsun? Ton balığı yersin değil mi? Ton balığı çok severim. Tamam, harika o zaman. Bak şöyle bir tencere getirdim. Olmazsa bak bu da Sen bayağı hazırlıklı gelmişsin. kaya tuzu. Göcek tarafına gittiğim zaman bir tane balıkçı takipçim vardı. TRT'de benim belgesel izlemiş. Koştu bana doğru. Ben de o zaman böyle duş aldım. Omuzumda havlu. Çıktım. Abi ne işin var burada diyor. Ada gibi bir yer orası, tamam mı? Yani sadece tekneye gidiliyor. Dün akşam diyor seni izledim falan. Burada ne işin var şimdi? Ne işim? Şimdi akşam seni izledim burada diyor. Buradan çıkıyorsun falan. Dedim vallahi duş aldım. Sağ olsun balıkçı gitti bana bu kadar kaya tuzu getirdi. Hatta bunu sana bırakırım giderken. Birazını kullanırız. Bak işte bir daha geldiğimde daha büyük getiririm. Bir tuz işte nereden nereye bağlantı kuruyor. Tabii ya. Aynen öyle. Şimdi olmazsa olmazlar yemek. aynen öyle abi. Yani senin burada Yeniyor ama doğada da yeniyor. yeniyor ve gerçekten de daha da keyifli yeniyor. Kesinlikle. Burada böyle bir Sonra biraz şeyim vardı. burada da çatalımız, kaşığımız. Her şeyimiz içinde. Aynen öyle. Kolaydık işte tek kap içinde. O zaman bir su kaynatalım. Tamam. Teşekkürler. Evet, şu tuzdan da biraz atalım. Hikayesi olan Bakalım tuz. üzerine. Evet, aynen öyle. Güzel hikayesi var. Ama bu tencere var ya, adama gerçekten yemek yaptırır ya. Evet, şöyle suyu süzelim. Çok güzel. Serdar abi gibi güzel tereyağlarımız olmasa da bizimki de fena değil. Herkes şimdi yorumlara yazacak. Hocam tereyağı nereden aldınız diye. O kadar özel bir tereyağı değil ama evet biliyorum Serdar abinin çok güzel tereyağları var, hep soruyorsunuz. Allah. Başta demiştim sana, her iş sende. Aynen yemek aynen. işte Yok, sende. yemeğin sözünü vermiştim sana. Bana da yemek düşer artık. Aynen öyle, var ya güzel oldu tereyağlı. Güzel görünüyor vallahi. Afiyet olsun. Bir daha geldiğimde beraber belki et yaparız şurada. Aynen. Güveçte olur, Evet. odunda dalda olur. Evet, senin burada dairen var ya, villan var. Şimdi evet abi, şimdi böyle sadece şeyde olmaz. Biraz protein almamız lazım. Bunu da karıştırayım içine. Ondan sonra bir güzel yiyelim. Sever misin balık? Normalde kampçı adam yer yani. Fazlasıyla. Kolay olduğu için herhalde sen de yiyorsundur normalde değil mi? Kesinlikle. Valla bilmiyorum mutfakta yesek bu kadar güzel olur mu ama burada bunun tadı ayrı oluyor değil mi? Evde olmaz bu işte. Doğada olur. Aynen öyle. Ben de şunu karıştırayım güzelce. Bu kadar yeter herhalde. Bir tane daha koyayım mı?
kadar basit işte. Şimdi bu soğumasın. Şunu ateşin kenara koyayım. Aynen. Biz yemeye başlayalım. Sıcak hazırda kalsın. Evet. Hadi afiyet olsun. Eline sağlık şimdiden. Tadına bakalım. Bakalım. Bu işi biliyorsun. Güzel değil mi? Harbiden güzel. Bir şey yok ya. Pratik, basit ama Aynen. tereyağı attığın iyi oldu. Çok basit yemek yapmaya çalışıyorum. Yani böyle çok fazla Vakit harcamıyorsun bir de. Evet, yapmıyorum. Onun dışında yanıma çok fazla içecek bir şey almıyorum. Suyumu, sodamı alıyorum. Bana yetiyor. Benim genelde evde de ben bu arada fazla böyle meyve suyu, kola falan o tür şeyler içmiyorum. Kesinlikle. Ne kadar basit olursa doğada o kadar kolay oluyor. Ama bir çay kahve içiyorum yani. Onsuz olmaz. Onsuz olmuyor. Onsuz olmaz. Ben her zaman söylerim, kampa giderken minimum malzeme. Değil mi? Çok getiriyorsun ya işte onlar. Evet. Hem çok değerli oluyor yediğin yemek. Evet. Hem de yer kaplamıyor, vakit kaybetmiyorsun. Dediğin doğru. Evet, öyle. Burayı daha geliştirmek istiyor musun? Burayı geliştireceğim biraz daha. Evet. Daha farklı Belki şeyler. bir daha geldiğinde ben de sana yardımcı olurum. Sen bizi burada misafir ettin. Bizim de buraya bir Ne katkımız demek, olsun. ne demek, çok memnun oldum. Tuz dışında şu an bir katkımız olmadı. Çok oldu aslında. Çok oldu. Estağfurullah. Ama yani sen eminim buraya tabii çok fazla insanla gelmiyorsundur. Yok, evet. Çünkü tabii burada şöyle bir risk var. Yani bir kere insanların burayı bulması, görmesi aynı zamanda güzel bir şey, aynı zamanda riskli. Kesinlikle. Çünkü kimin nasıl reaksiyon vereceğini bilmiyorsun. Aynen öyle. Bu adresi bilen insanların bazıları buraya gelip ne yazık ki insanımızın içinde bozulanları da olduğu için yani buraya zarar verebilir. Onun çok güzel bir örneği var. Birazdan yürüyüş Öyle mi? yaparız istiyorsan. Daha önce bir yaptığım kamp yeri var. Oraya göstereyim sana. Daha detaylı anlarsın. Öyle mi? Aynen. Tamam, o zaman çaydan sonra bir yürüyüş Çaydan yaparız. sonra bir yürüyüş yaparız. Hem Tamam. bölgeyi tanıtırım sana. Tamam, harika. Şimdi bir tane ağaç ev olduğundan bahsetmiştim bana yemek yerken. Yemekten önce daha doğrusu. Merak ediyorum. Eğer izin olursa orayı bir görmek isterim. O ağaç evin hikayesi de burada anlatayım istiyorsan. Aldık bisikletleri. Tabii araç sokamıyorsun, yasak. Evet. Orman yolundan geldik. Bütün Nevala'yı aldık. Ne yapalım? Burası yoktu o zaman. Ağaç üzerinde bir hayalim var. Her zaman hayallerim var. Hayallerimi yapmaya çalışıyorum. 2 günde ağaç evi bitirdik ve 6 gün orada kaldık. Çünkü sokağa çıkamıyorsun. Yasak. 6 gün işte minimum erzakla işte bazı bitkiler yeniyor. Onlar işte bir soğan patates yetiyor bizim için. O kuş yemliklerini yaptık kuşlarla. Kuş yuva yaptı yanımızda. Yanımızda kuş yuva yaptı. O anı yaşadık. O bizim için güzel bir şeydi. Gidince gösteririm. Merak ediyorum. Uzun zamandır gitmiyorum bu arada. Yaklaşık 1 yıl oldu. Öyle mi? Hiç uğramadım oraya. Bir gidiyoruz yok orada. Ben anlık barınak yapıyorum. Yapıyorum, bırakıyorum. Çok iyi yapıyorsun. Bu arada şunu söyleyeyim sizlere. Biz Murat Aytekin'le hayatımızda ilk kez bir araya gidiyoruz. Ama kısa bir zamanda da samimi olduk. Bunun en büyük sebebi ben mesela çok insan seven bir insanımdır. Yani yeni insanlar tanımayı severim. Ofisime gelen insanları ağırlamayı severim. Ben sosyal bir adamım yani. Ama yine de şehirde olduğum zaman yeni kişilerle tanışmak, insanlarla zaman geçirmek, birini ziyaret etmek, birinin beni ziyaret etmesi, bunlar yine de beni korkutuyor. Ya anlaşabilir miyim acaba, anlaşamaz mıyım falan gibi böyle kaygılarım olabiliyor. Şehirde çok farklı karakterde, çok farklı insanlar var. Bu iyi ya da kötü anlamda söylemiyorum.
Sadece hayat görüşü olarak farklı yani. Ben iyiyim, o kötü, o kötü, ben iyiyim falan değil kesinlikle. Fakat bunu sporda da yaşıyordum. Doğada da yaşıyorum. Mesela buraya gelmeden önce hiç kaygım yoktu yani nasıl biri olmasıyla ilgili. Çünkü eğer bir insan doğaya geliyorsa, kendinle baş başa kalabiliyorsa, hayvanları ve tabiatı seviyorsa, el işi yapabiliyorsa, yemek yapabiliyorsa, kendi kendine ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsa o insandan hiçbir zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de buraya gelmeden önce sıfır kaygı. Hatta arabadan iner inmez sarıldım yani, elini sıkıldım. Aynı şekilde. Direkt sarıldım yani. Sanki uzun zaman evet tanıyormuş gibi. Çünkü bugüne kadar şunu anladım. Doğayı, tabiatı, hayvanları seven hiçbir insanın içinde hiç kötülük yok. O sıcaklığı hissettim kesinlikle. Değil mi? Evet. Tekrar ayaklarına sağlık. Teşekkür ederim. Yani çok mutlu oldum. Yani birçok şey öğrendim senden bugün. Estağfurullah. Yok gerçekten. Şimdi herkesin şeyi farklı. Evet. Bugün çok şey öğrendim senden. İnşallah devamını bekliyorum. Kesinlikle. Yani burası senin artık. Artık burası bir yana bizim de dostluğumuz var. Belki başka lokasyonlarda kamplar da yaparız. Kesinlikle. Bolu'yu unutmayalım. Unutmayalım. Onu yapalım. Zirveyi unutmayalım. Tamam, onu da yapalım. O zaman başlayalım mı işe? Kalkalım yavaş yavaş. Hadi gidelim. Biraz yürüyelim. Hadi gidelim. Çünkü rahat durmuyor buz. Hadi gidelim. Buz. Göz ağrım diyebilirim. Tabi o zaman burada yollar falan yok. Bisiklete geliyorduk. Baktım, konum olarak baktım. Burada dere akıyor. İşte balık var. Bilmem ne var. İşte böyle küçük yapı yaptım. Bu barınaktan başladım. İşte oturak yaptım. İşte mangallık soba yaptım. Yer yaptım. Geliştirdim. 1 yıl, 2 yıl vakit harcadım burada. Geçirdim. Sonra baktım yollar yapıldı. Yollar yapılınca ben dedim burada barınamam. Son halini gör. İnsanlar yol yapılınca son hali. İnelim aşağı. Bakalım. Vay be. Burada çok kaldım. Gerçekten. Burada bu yasak döneminde 10 gün 15 gün ilk burada kaldık. Orası yazlık, burası kışlık. Burası kışlık. Burası böyle. 1 yıldır çıkmadım. Önce ben çıkayım. Bakayım sağlandığına. Bir ağaç ev yapsak ne güzel olur değil mi? Barınak yaptık, bir de ağaç ev yaparız belki bir gün. Geliyorum. Gel. Dikkat et. Senin emin adına da çık. Oraya tutma. Oraya tut. Oraya tut. Böyle gel bu taraftan. Tamam. Buraları sağlam. İşte burası da dediğim gibi yazlık kışlık. Burası kışlık. Şimdi burası normalde şu an çok dağıldı. Burası kapalıydı komple. Üstten su almıyor kesinlikle. Evet. Buraya hamak diyebilirim. İşte uyku tulumu sererim. Yatarım. Yani yerden yukarıdasın. İşte yemeğimi burada yaparım. Aşağı inmek yok. Küçük bir mangal var. Tüpümü, yemeğimi. Ateşimi de burada yakarım. Ateşi burada tabii zeminden yüksek yapıyorum. Tabii. Yüksek. Nasıl koyuyorsun onu? Taş mı koyuyorsun aslında? Yok, demirim var. Yüksek demir. Var. Orada aynı ateş yapıyorum sabaha kadar böyle. Kuş yemliklerim var. Bak burada işte dedim ya, barınaklar sadece bizim değildir. Kuş yuva yapmış. Bak burada yuva var. Evet. Birkaç yere. Burası da böyle işte. Ağaç üstünde yerim. Ama burası da güzel. Çok güzel. Anım çok burada. Gerçekten müthiş bir yer. Yani evinin kapısını açmak ayrı bir şeydir ama
Barınağın kapısını açtın sen bana. Senin evden bile belki özelin çünkü evler beton yani ama bu el emeği göz nuru. Bu çok daha değerli bir şey. Oturduğumuz evlerden bile değerli. O yüzden öncelikle bunun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İkincisi ben doğayı çok seviyorum. O yüzden de tecrübeli insanlarla bir araya gelip onlardan birçok şey öğrenmeye çalışıyorum. Çünkü herkesin iyi yaptığı şeyler var. Mutlaka. Birbirimizden hep bir şeyler öğreneceğiz. Çok teşekkür ederim tekrar. Çok sağ ol her şey için. Bu ilk görüşmemiz ama son olmaz. Son olmaz inşallah. İnşallah beraber belki kamplar, İnşallah. barınaklar yaparız berarak. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben çok sevindim sizi tanıdığıma. Sağ ol, eksik olma. Evet, YouTube kanalı açarken sizlere bir söz vermiştim. Çok değerli insanları bu kanala misafir edeceğim ve onlardan öğreneceğiz diye. Murat Alptekin'in de bir YouTube kanalı var. Aynı zamanda Instagram hesabı var. Mr. Wild Nature. Evet. Zaten açıklamada paylaşacağım sizlerle. Süper şeyler paylaşıyor. Ben de uzun zamandır onu takipteyim. Sosyal medyadan konuşuyorduk. O yüzden siz de mutlaka takip etmelisiniz. Başka videoda görüşmek üzere.